Merhaba arkadaşlar. Birinci serisini tamamladığımız eğitimin ikinci serisindeyiz. Yine yer altında kullanılan Atlas Copco'nun üretmiş olduğu Bomber 282 Jumbo makinesinin 2000'li yıllarda üretmiş olduğu makinenin delgi sisteminden bahsedeceğim. Birinci eğitimde bahsetmiştim. Eski modellerden bu model arasındaki en büyük fark arkadaşlar darbe sistemindeki koruma devreleri. Şimdi bu makinede arkadaşlar devre şeması iki farklı sayfada hazırlanmış. Haliyle bakın şurada adreslemeleri var. Bunlarla sistemi takip edeceğiz. Birinci makinede olduğu gibi bunda da arkadaşlar bir adet pompamız var. Fakat bu makinede 100 cc'lik pompa tercih edilmiş. Bunun da sebebi arkadaşlar kaya kırıcındaki tabancanın yağ tüketimi ile alakalı. Ayrıca bu makinede arkadaşlar bakın 50 cc'lik diğer makinede de vardı dönüş için dişli pompa. Fakat bu makinenin tabancasında damping sistemi dediğimiz yine tabancayı koruyan bir sistem. Bu sistemin de beslenmesi için arkadaşlar 11 cc'lik bir adet dişi tüp pompa eklenmiş. Başka neler eklenmiş arkadaşlar? Bakın şurada ve şurada 2 adet şunlarla beraber 3 shuttle valve'lerle beraber darbe koruma valve'leri eklenmiş. Bu sistem nasıl çalışıyor arkadaşlar? Kabaca bahsetmek istiyorum. Daha önceki pompa eğitimlerime girip bakabilirsiniz. Pompalarımız arkadaşlar bekleme ve maksimum basınç olarak ayarlayabiliriz. Bakın bu pompanın bekleme basıncı 18 bar. Maksimum çalışma basıncı 210 ile 230 bar arası tercih edilebilir. Yani 230 bar maksimum çalışma basıncı, bekleme basıncı 18 bar. Fakat daha önceki pompa kontrol eğitimlerimde bahsetmiştim. LS hatları üzerinde farklı basınç valfleri yerleştirirseniz arkadaşlar farklı basınçlarda pompamızı nötr konuma getirebilirsiniz. Bu makinede arkadaşlar bakın 210 barlık bir adet valf koyulmuş. Ayrıca 130 barlık. Yani bu valfleri devreye girdiği anda pompamız 130 bar basınçtan daha akış göndermez veya 210 bar. Yani iki farklı LS kontrol valfi yerleştirilmiş. Şimdi tabi bu valflerin ne zaman devreye girip çıkacağına ilgili bakın şurada 2 adet valfimiz var. Bunların da normalde 90 bar basınç gelirse bakın konumu değişir. Diğeri ise 50 bar basınç gelirse konumu değişir. Şimdi sistemi çalıştırdığımız zaman bunlara ne zaman basınç gelip ne olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Bakın demin bahsetmiştim, adresleme yapılmış. Bakın S7'den bakın bir giden var. Hemen geçiyor diğer tarafa. Bakın S7 neresi? Bakın arkadaşlar şuradan. Burası. Şimdi pompamızı çalıştıralım. Şu adreslemeler arkadaşlar önemli. Sayfanın diğer tarafına taşınmış. Tabi bunları print edip böyle yapıştırarak uçlarında bir sayfada görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar makineyi çalıştıralım. Bakın makinemizi çalıştırdık. Diğer makinede olduğu gibi bu makinede de elektrik motorunun yıldız üçgenini tamamlayana kadar ilk rahat çalışması için burada da bir serbest ve yumuşak başlangıcın yerleştirilmiş olan yine Y156 valfimiz var. Bu enerjili olmadığından arkadaşlar bakın yine bizim 18 barlık kompensatör üzerinde ayarladığımız 18 bar devreye girerek pompanın sadece 18 bar oluşması sağlanır. 18 bar oluştuktan sonra arkadaşlar pompamız nötr konumuna geçer. Haliyle elektrik motorları çok rahat bir şekilde devreye girebilir. 18 bar nerelere gider arkadaşlar? Diğer makinede de olduğu gibi bakın yine LS hat üzerinden depoya gider. Şuradan da ana valf üzerine gider. Bakın. Yine ana valf üzerine geldi beklemede. Başka nerelere gider? Diğer makinede de olduğu gibi antijamik valf üzerine gider. Ayrıca bu makinede bir adet şurada bir bypass yani birazdan bahsedeceğim. Koruma sistemini, darbe koruma sistemini devre dışı bırakan mantar butonlu iki konumlu valfimizin altına hazırda bekler. Şimdi arkadaşlar Y156'ya 3 saniye sonra 4 saniye sonra arkadaşlar buraya gelen enerji bu valfin konumunu kapatır. Bakın arkadaşlar bunun konumu kapandığı anda bakın
Bu sefer LS hattı üzerinde olan ikinci valf, yani 210 bara setlenmiş olan valf devreye girerek pompamız 210 bar basıncı oluşturur ve yine bekleme konumuna geçer. Ama artık hatta 210 bar basıncımız vardır. 210 bar basıncımız arkadaşlar nerelere gitti? Daha önceki 18 barın gittiği tüm yerlere gitti. Darbe valf üzerine gitti. Bakın antijamik valfine gitti. Ayrıca rot sokma valf üzerine ve diğer yerlere, bomblara, şu bu vesaire. Şimdi operatör delgi aşamasında bildiğiniz gibi birinci darbe ile başlaması lazım. Birinci darbe zaten bizim istemiş olduğumuz düşük bir basınç. Akış kontrolüyle biz bunu yapmışız. 150 bar. Bakın bu makinede yine birinci darbe seçildi. 150 bar olmasını istiyorum ben. Fakat diğer makinede olmayan buradan bir çıkış daha alınmış. XS4. Ayrıca bakın diğer makinede burası vardı bizim. Değil mi? Baskımızı ayarlayacaktı. Fakat buradan bir hat daha alınmış. Yani diğer makineye göre, eski modele göre bu konumda birinci darbe üzerinden bakın 2 hat alınmış. 2 pilot hattı. XF76, XS4. Şimdi bunlar nereye gidiyor? Nasıl bir etkisi var? Ona bakacağız. Bakın arkadaşlar. Buraya geldik. Hangi hatlardı bizim? S4 76. Bakın bunların etkisi nere? Bakın buradan gelen basınçlar, bakın şuradaki 2 adet sürgülü valve CT2 ve CT1'in konumlarını değiştirdi. Konumlar değiştiği zaman ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Aslında LS'e etki yapan 210 barlık valve devre dışı kaldı. Haliyle pompamız 230 bara çıktı bu sefer. CT2 devreye girdi. Neden? Çünkü eğer bu kapatılmazsa o zaman 130 bar devreye girecek. Bu da kapatıldı. Yani birinci darbe aslında arkadaşlar şöyle geri gidiyorum. Tamamen eski makinede olduğu gibi çalışması için, yani bizim akış ile ayarladığımız değerde olması için pilot hatları, bu valfler, bunlardan çıkan sinyaller sayesinde pompa direkt devreye sokuldu. Yani 230 bar elde edilmiş oldu. Haliyle biz 230 barda akış bölücüyle ne ayarladıysak, ki burada birinci darbenin 150 bar olmasını istiyorum ben. 150 bar darbe ile birinci darbeyi operatör kullanabilir. Şimdi arkadaşlar operatör ikinci darbeyi seçsin. Bakın arkadaşlar. İkinci darbede yağımız arkadaşlar, bakın dikkat edin. A hattından bakın biz ikinci darbe için burayı ayarlamış olsak bile arkadaşlar bakın 130 barı geçmeyen bir ikinci darbe basıncımız var. Biz ne istiyoruz? 230 barı hazırlamışız. Neden 130 bar oluşmuyor derseniz arkadaşlar, şimdi tekrardan şuradaki hatlara bakmamız lazım. Birinci darbede arkadaşlar XS4'e basınç göndermiştik. Ayrıca bakın şu yeşille basıncı boşalan yere de biz basınç yapıyoruz. İkinci darbede arkadaşlar biliyorsunuz buradaki basıncımız devre dışı kalır. Zaten buradaki orifisten de dışarı boşaldığından merkezleme sistemi devre dışı kalmıştır. Çünkü artık operatör 60, 70, 80 bar istediği gibi kullanabilir. Ayrıca XF76 üzerinden de basıncın kaybolduğunu görüyoruz. Şimdi diğer tarafa geçtiğimiz zaman arkadaşlar bakın CT2 üzerinden basıncın kalktığı için birinci darbede vardı, ikinci darbede yok. Haliyle bakın şuradaki valve üzerinden gelen pilot hattı 130 barı devreye soktu. Pompamız 130 bara düşmüş oldu arkadaşlar. Yani operatör kayaç ile temas etmeden, baskıyı vermeden arkadaşlar 130 bardan fazla bir basınç oluşmaz. Çünkü ikinci darbeyi almışsın makineyi, kayaçla temasın yok. Neden 200 bar elde etmek istiyorsun? İstenilmiyor. Kayaça yaklaş,
baskı basıncını arttır ki birazdan şimdi onu görecek. Baskı basıncının artmasıyla buraya nasıl bir etki yapacak? Şimdi onu beraber görelim. Bakın arkadaşlar. Baskı seçildiği anda arkadaşlar bakın şuradan baskımızı seçtik. A hattına yağ gönderdik. A'dan antijamik valf üzerinden sürgüden bakın şuradan operatör baskı basıncını arttırmaya başladığı anda bakın burada diğer makinede eski modelde olmayan bir hat alınmış. Bakın şurada XF74'e gider. XF74'e giden basınç nereye etki yapar? Önce silindirimiz ayrıca bakalım şuradan nereye gider? Bakın arkadaşlar XF74'e gelen pilot hattı bakın şuradan shuttle valflar üzerinden daha önce devre dışı kalan valve etki yapar. Valve'ın konumunu değiştirir. Valve'ın konumunun değişmesi için arkadaşlar 50 barlık bir pilot basınca ihtiyaç var. Yani baskı 50 barın üzerine çıktığı anda arkadaşlar 130 bara pompaya düşüren basınç valfımız devre dışı kalır. Haliyle pompamız bu sefer 230 bara setlenmişse 230 bar devreye girerek 230 bar darbe basıncı elde edilmiş olur. Burada arkadaşlar yine söylüyorum bu makinede koruma sistemleri yapılmış. Bu koruma sistemlerin çalışması için arkadaşlar buradaki sürgülü valflerin ayarlarının burada olan değerlerde olması lazım. Bunlar yanlışlıkla sıkılırsa, değerleri arttırılırsa arkadaşlar korumalar hiçbir şekilde devreye girmez veya çalışmayacaktır. Bu makinede arkadaşlar en büyük özellik bu koruma sisteminin olması. Diğer eski modellerle tamamen aynı, değişen tabanca modelleri, pompalar, ayrıca bu koruma sistemi. Bu eğitimi de burada bitiriyorum arkadaşlar. Son olarak bunların bir üst modeli olan L2 modellerinin darbe sisteminde görüşmek üzere. Hoşça kalın.